Hoş geldiniz. Ben Ömer Coşkun. Son dönemde yapay zeka gelişmeleri hızlandı ve artık yapay zekalar hayatımızın bir parçası oldu diyebiliriz. Günlük hayatta olsun, iş dünyasında olsun artık birçok alanda yapay zekaları kullanmaya başladık. Bu yapay zekaları kullanıyoruz, evet. Ancak onlardan ne kadar verim alıyoruz, onları ne kadar yönetebiliyoruz? İşte tam bu noktada istem mühendisliği devreye giriyor. İstem mühendisliği yeni bir iş kolu. İnsanlar yapay zekalardan daha verim almak için bu işe ciddi anlamda kafa yormaya başladı. Son dönemde ise OpenAI, ChatGPT ve diğer yapay zeka modellerini daha verimli kullanabilmemiz adına istem mühendisliği adı altında bir kılavuz yayınladı. Bu kılavuz temel anlamda ChatGPT için yayınlanmış gözükse de diğer yapay zekalar için de kullanabiliriz. Temel anlamda bütün yapay zekalar zaten benzer mantıkta çalışıyor. Özellikle Google Bard, Claude, Grok gibi büyük dil modellerinde bu taktikler verimli bir şekilde çalışacaktır. Ayrıca görsel üreten diğer yapay zekalarda da işe yarayacaktır. Bu videoda ise kılavuzu derinlemesine inceleyeceğiz ve açıklanan hususları örneklerle detaylandıracağız. Bununla birlikte kılavuz dışında farklı taktiklerden de bahsedeceğim. Hazırsanız başlayalım. Bu kılavuz 6 temel yöntem ve çeşitli taktiklerden oluşuyor ve her bir madde yapay zekayı çok daha iyi yönetmemiz için bizlere yol gösteriyor. İlk yöntemimize gelelim. Açık talimatlar yazın. Yapay zeka modelleri verilen talimatların açık ve net olmasını gerektirir. Eğer talimatlar yeterince spesifik değilse model istenmeyen veya alakasız çıktılar üretebilir. Bununla birlikte bu modeller aklınızı okuyamaz. Bu çok önemli. Buraya dikkat etmeniz gerekiyor. Çıktılar çok uzunsa kısa yanıtlar isteyin. Çıktılar çok basitse uzman düzeyinde yazmasını isteyin. Biçimi beğenmiyorsanız görmek istediğiniz formatı gösterin. Yani model ne istediğinizi ne kadar az tahmin etmek zorunda kalırsa onu elde etme olasılığınız o kadar artar. Özetle talimatlarınızı mümkün olduğunca detaylandırarak modelin ne yapması gerektiğini açıkça belirtin. Şimdi örneğimize geçelim. Örnekleri genel olarak daha yetersiz istem ve daha iyi istem olarak ikiye böldüm. Bu şekilde aradaki farkı daha net bir şekilde göreceksiniz. Şimdi üniversiteye hazırlanan bir öğrenci düşünün ve yazılım mühendisliğini araştırıyor. İlk istemimizi girelim ve yetersiz istem tarzından başlayalım. Bir yazılım mühendisi hakkında bir şeyler yaz. Bu istem yazılım mühendisi hakkında genel bilgi almak istiyorsanız bir nebze verimli olabilir. Ancak daha derin ve spesifik bilgi ihtiyacınız var ise mutlaka istemi detaylandırmalısınız. Burada genel olarak güzel bilgiler verdi. Ancak biz daha da detaya girmesini ve olaya komplike bakmasını istiyoruz. Şimdi iyi istem örneğine bakalım. Bir yazılım mühendisinin kariyerinin erken dönemlerinde karşılaştığı zorlukları ve bu zorlukların nasıl üstesinden geldiğini anlatan motivasyonel tonlu 300 kelime uzunluğunda bir makale yazın. Makalede kişisel gelişim ve azmin önemine vurgu yapın. Burada ise bir yazılım mühendisinin farklı gerçekliklerini ve bilmemiz gereken kilit noktalardan bahsettik. Ayrıca bu meslek için bilgi alırken hedefimiz için motive edici bir yazı hazırlamasını da talep ettik. Özetle bu örnekte bir yazılım mühendisi hakkında bilgi almak istiyoruz. Ancak ilk istemdeki gibi belirtirsek birçok kararı yapay zekaya bırakacağız ve muhtemelen istediğimizi alamayacağız. İyi istemde ise detayları belirledik ve yapay zekaya nasıl davranacağını söyledik. Ona bir kişilik tanımladık. Temel olarak anlattığım 6 farklı yöntemi daha da derinleştirmek ve olaya farklı bakış açısı katmak için çeşitli taktikler anlatacağım. Her yöntem altında farklı taktikler mevcut ve bunları size detaylıca göstereceğim. Şimdi açık talimatlar yöntemini daha da net anlamamız için uygulayabileceğimiz bazı taktikleri size göstereceğim. İlk taktiğimiz daha alakalı yanıtlar almak için isteminize ayrıntılar ekleyin. Hemen örneğe geçelim. Şimdi elimizde hayali bir toplantı notu var ve bize özet gerekiyor. Toplantı konusu ise makine öğrenimi. Yetersiz istem örneğinden başlayalım. Bu toplantı notunu özetleyin. Burada toplantıyı özetledi ancak birçok detayı da kaçırmış oldu. Bu istemde olabilecek en kısa özeti bizlere sundu. Ancak kapsamlı bir toplantı için muhtemelen bu özet yeterli olmayacak. Şimdi iyi isteme geçelim. Bu toplantının notlarını tek bir paragrafta özetleyin. Ardından konuşmacıların ve kilit noktaların her biri için işaretleme listesi yazın. Son olarak varsa konuşmacılar tarafından önerilen sonraki adımları veya eylem öğelerini listeleyin dedik. Burada gördüğünüz gibi toplantı hakkında genel bilgi aldık. Konuşmacıların öne çıkan açıklamalarını gördük. Bununla birlikte gelecekte ise ne planladıklarına dair kısa bir özet aldık. Bu yaklaşım çok daha iyi ve anlaşılır oldu. Şimdi devam edelim. İkinci taktiğimizdeyiz. Modelden bir kişiliği benimsemesini isteyin. Hemen örneğimize bakalım. Senden her türlü konuda yardım istediğimde her cevabında
en az bir şaka veya eğlenceli yorum içeren bir üslupla cevap vereceksin. Buradaki örnekte eğlenceli bir karakter olmasını ve cevapları ona göre vermesini istedik. Ve bundan sonra o konuşma altında ne sorarsak soralım artık bu kişilikte olacak ve cevaplarını o tarzda verecek. Ayrıca bu istemi Custom Instructions yani özel talimatlar bölümüne yazarsak bundan böyle bütün cevaplarında bu tarzda davranacaktır. Geldik 3. taktiğimize. İstemin farklı kısımlarını açıkça belirtmek için sınırlayıcılar kullanın. Yani 3 tırnak içerisinde ya da parantez içerisindeki veriye dikkat et gibi seçenekler kullanılabilir. Hemen örneğe bakalım. 3 tırnak işaretiyle sınırlanmış metni lirik şiir olarak tekrar uyarlayın. 3 tırnak içine ise buraya metin ekle dedim. Burada yapay zekanın bilinç kazanması konusunda yazılmış olan bir blog yazısının belli bir kısmını ekledim ve yazılan metni lirik şiir haline getirdi. 4. taktiğimiz ise örnekler verin. Eğer karmaşık bir istem girdiyseniz mutlaka örnekler ile bunu belirtin. Bu şekilde yapay zeka gideceği yolu kolaylıkla belirleyecektir. Hemen örneğimize gelelim. Yapay zekanın gelişimi için bir blog yazısı yazmanı istiyorum. Örneğin yapay zekaların ilk adımları nasıl atıldı? Bu süreci genele yayıp bütüncül olarak konuya yaklaş. Ancak blog yazısı en fazla 2 paragraf uzunluğunda olsun. Burada blog yazısını yazdı ve istediğimiz formatta oluşturdu. 5. taktiğe geldik. Yapay zekanın bize vereceği cevabın uzunluğunu belirtin. Bir önceki örneğin sonunda da belirtmiştim. En fazla 2 paragraf uzunluğunda olsun diye. Bununla birlikte tek cümlede özetle 500 kelimeyi geçmesin gibi uzunluk belirlemek faydalı olacaktır. İlk yöntemimiz açık talimatlar bu şekildeydi. Şimdi devam edelim. İkinci yöntemimizdeyiz. Referans metin. Yapay zeka modelinin bize vereceği cevabın doğruluk seviyesini artırmak için cevaplaması gereken soru veya görevle ilgili referans metinler sağlamanız gerekiyor. Bu durum modelin daha bilgilendirici ve daha doğru cevaplar üretmesinde yardımcı olabilir. Hemen örneğimize geçelim. İlk olarak yetersiz istem. Fotosentezin önemini açıklayın dedim. Bu örnekte fotosentezi genel olarak açıkladı, hatta güzelce açıkladı diyebiliriz. Ancak kendisi nasıl bir yol izleyeceğine karar verdi ve belki de bazı önemli detayları atladı. Şimdi ise iyi isteme gelelim. Verilen referans metni kullanarak fotosentezin önemini açıklayın. Fotosentez bitkilerin güneş ışığını kullanarak karbondioksiti ve suyu glikoz ve oksijene dönüştürdüğü bir süreçtir. Bu süreç sırasında enerji depolanır ve oksijen atmosfere salınır. Buradaki iyi istem örneğinde verdiğimiz referans metinle kısıtladık ve bizim istediğimiz yolda gitmesini sağladık. Bu durum bize daha çok kontrol sağlıyor ve almak istediğimiz sonuca bizi daha da yakınlaştırabiliyor. Şimdi referans metin yönteminin mantığını daha da iyi anlamak için ayrı bir taktik anlatacağım. Modele referans metinden alıntılarla cevap vermesini söyleyin. Hemen örneğe gelelim. Üçlü tırnak işaretleri ve bir soruyla sınırlanmış bir metin size sunulacaktır. Göreviniz yalnızca sağlanan metni kullanarak soruyu cevaplamak ve soruyu cevaplamak için kullanılan metnin içerisinde olan bölümün nereden alındığını belirtmektir. Metin bu soruyu cevaplamak için gereken bilgileri içermiyorsa o zaman basitçe şunu yazın. Yetersiz bilgi. Burada iklim değişikliği ile ilgili bir metin ekledim ve ilk sorumu sordum. Sorduğum soru metin ile alakasız olduğu için direkt olarak yetersiz bilgi dedi. Diğer sorum ise metinle alakalı olduğundan direkt olarak cevapladı. Referans metin yöntemi bu şekildeydi. Şimdi 3. yönteme devam edelim. Karmaşık görevleri daha basit alt görevlere bölün. Büyük ve karmaşık görevleri daha küçük ve yönetilebilir parçalara ayırarak her birini ayrı ayrı ele alın. Bu durum modelin her bir alt görev üzerinde daha odaklanmış ve etkili çözümler üretmesine yardımcı olur. Şimdi örneğimize bakalım. İlk olarak yetersiz istem. 19. yüzyılın sonlarında İngiltere'de geçen bir dedektifin gizemli bir cinayet vakasını çözme sürecini anlatan bir hikaye yaz diye devam ediyor. Burada Victoria döneminin atmosferi vesaire giyim tarzı gibi detaylar mevcut. Bu istemde güzel, hatta detaylı diyebileceğim bir hikaye yazdı. Bununla birlikte bu istemde ilk yöntemimiz olan açık talimatlar yöntemi kullanılmış. Bazı durumlarda işe yarar evet, ancak bu istem karmaşık diyebileceğimiz bir durum ve hikaye kontrolü tam olarak bizde değil. Şimdi diğer isteme geçelim. Bu sefer adım adım yapması gerekeni kendine söyleyeceğiz. Zaman ve yer belirleme. Hikayenin 19. yüzyılın sonlarında Victoria dönemi İngiltere'sinde geçtiğini belirt diye devam ediyor. Diğer adım ise karakter geliştirme. Ana karakter olarak bir dedektifi tanıt. Dedektifin giyim tarzını, karakter özelliklerini, konuşma biçimini vesaire diye devam ediyor. Daha sonra olay örgüsünü kurma, dönemin teknolojik yenilikleri, çözümleme ve sonuç diyerek
hikayemizi detaylandırdık. Burada dikkat ederseniz ilk isteme nazaran bizim yönlendirmemize göre hareket etti. İlk önce zaman ve yeri anlattı, sonra karakter gelişimi içerisinde detaylıca karakteri tanıttı, olayları başlattı ve hikayeyi sonuçlandırdı. İlk istem de güzeldi ancak kontrolün bizde olması adına bu tarz karmaşık işleri adım adım tarif etmek çoğu zaman daha iyi sonuçlar verecektir. Şimdi bu yöntemin taktiklerine geçelim. İlk taktiğimiz ise çok uzun konuşmalar yaptıysanız önceki diyaloğu özetleyin. Yapay zeka modelleri sabit bir bağlam uzunluğuna sahip olduğundan, yani sınırlı hafızaları olduğu için tüm konuşmayı hatırlayamaz ve bir yerden sonra eski konuşmalarımız işlevsiz olur. Bu sebeple uzun bir konuşma yaptığında önceki konuşmalarımızı özetlemesini istemelisiniz ya da siz özetleyebilirsiniz. İkinci taktiğimiz ise uzun belgeleri parça parça özetleyin ve parçaları birleştirerek tam bir özet haline getirin. Bu taktik kitap gibi çok uzun metinleri özetlemek için bir yöntem sunar. Bir önceki taktikte de bahsetmiştim. Sınırlı hafızaları olduğu için yapay zeka modelleri sınırlı bir miktarda metni tek seferde işleyebiliyor. Bu nedenle çok uzun bir metni doğrudan özetlemek mümkün değil. Bu sorunu çözmek için metni parçalara ayırarak her bir parçayı ayrı ayrı özetletebiliriz. Diğer taktiğe nazaran tek seferde tam bir özet sunmak yerine her bir bölümü parçalı özet haline getirip sonrasında bir bütün haline getirmek yapay zekanın işini kolaylaştıracaktır. Ve dördüncü yönteme geldik. Modele düşünme zamanı tanıyın. Modelin bir sorunu çözmesi veya bir konu hakkında düşünmesi istendiğinde adım adım düşünme sürecini takip etmesini sağlayın. Bu modelin daha mantıklı ve tutarlı cevaplar üretmesine yardımcı olabilir. İnsan aklını ele alalım. 9 ile 15'i çarpmanız istenirse anında bilmiyor olabilirsiniz. Ancak yine de zamanla çözebilirsiniz. Benzer şekilde yapay zeka modelleri cevap vermek için düşünmeye zaman ayırmazsa ve kendisini hemen cevap vermeye zorlarsanız daha fazla hata yapar ve istediğimiz sonuca ulaşamayız. Peki bunun önüne nasıl geçeriz? Hemen bir örnekle açıklayalım. İlk önce yetersiz istemden başlıyorum. Fotosentez süreci nedir? Hızlıca anlat. Çok oyalama beni diye istemi girdim. Bu istemde fotosentez sürecini anlattı. Ancak bazı detayları da atlamış oldu. Çünkü kendisine bir an önce bu bilgiyi vermesini ve acele etmesini istedik. Bu durum dil modelleri için sağlıklı değil. Bu şekilde istemler girmeyin lütfen. Şimdi devam edelim. İyi isteme geldik. Fotosentez sürecini adım adım açıklayın. İlk olarak ışık reaksiyonlarını ele alın ve burada güneş ışığının enerjisini kimyasal enerjiye nasıl dönüştürdüğünü açıklayın. Ardından karanlık reaksiyon aşamasına geçin ve burada karbondioksitin şekerlere dönüştürülme sürecini detaylandırın. Burada ise detayları belirledik ve her bir süreci ayrı ayrı ele almasını sağladık. Bu şekilde daha iyi sonuçlar alabiliriz. Dikkat ederseniz yine önceki yöntemleri ve taktikleri bir arada kullandık. Açık talimatlar yazdık, süreci yapay zekalar için kolaylaştırdık. Özetle bu yöntemleri ve taktikleri birbirine bağlı bir şekilde mümkün olduğu kadar bir arada kullanmak bize en verimli sonucu verecektir. Şimdi dördüncü yöntemin taktiklerine gelelim. Yapay zekaların düşünmeleri için zaman verme hususunda başka neler yapabiliriz? İlk taktiğimiz bir sonuca varmadan önce modele kendi çözümünü bulması için talimat verin. Örneğin bir probleminiz var ve sorunun çözümünü biliyoruz. Ancak çözümün doğruluğu konusunda emin değiliz ve değerlendirmek istiyoruz. Öncelikle modelden kendi çözümünü bulmasını isteriz. Bu modelin adım adım problemi çözmesi ve sonra kendi çözümümüz ile modelin çözümünü karşılaştırması anlamına gelir. Özetle eğer model önce kendi çözümünü oluşturursa bizim çözümümüzde bir hata olup olmadığını daha iyi anlayabilir. Bu şekilde hatalar kontrol edilebilir. Bu taktiği iki dil modeli arasında da kullanabiliriz. Örneğin ChatGPT'ye bir çözüm yaptırdık. Sonucu Google Bard ile ya da başka bir dil modeline sorup karşılaştırma yapabiliriz. Tabii ki karşılaştıracağımız dil modellerinin kapasitesi önemli ve benzer güçte olan modeller arasında bu işlemi yapmamız daha sağlıklı olacaktır. Diğer taktiğimiz ise modelin akıl yürütme sürecini gizlemek için bir dizi sorgu kullanın. Bazen bir modelin bir soruya cevap vermeden önce kendi içinde düşünmesini istemek faydalı olabiliyor. Ancak bu düşünme sürecini her zaman kullanıcıya göstermek istemeyebiliriz. Örneğin bir öğrenciye matematik problemini çözmesi için yardım ederken modelin nasıl düşündüğünü değil, sadece sonucu veya bir ipucunu göstermek isteyebiliriz. Hemen bir örnekle devam edelim. Burada dikdörtgenin alanı ve çevresinin hesaplanması gerekli ve bunu bir öğrencinin yapmasını istiyoruz ve öğrenciye ipucu vererek soruyu soracağız. Soruda ise dikdörtgenin kısa kenarı 3 metre, uzun kenarı ise 5 metre diyelim. İstem ise şu şekilde. Ben bir geometri öğretmeniyim ve öğrencime soru soracağım. Soruyu ilk önce sen çözeceksin ancak çözüm yolunu ve cevabı gizleyeceksin. Bunun yerine sadece çözüm için ipucu vereceksin. Sonra ise öğrencim sana çözüm yolunu anlatacak ve cevabı söyleyecek
Sen ise kendi çözümün ile karşılaştırıp çözümün doğru mu yoksa yanlış mı olduğunu açıklayacaksın. Soruyu ise sana üçlü tırnak içerisinde soracağım. Bir dikdörtgenimiz var. Kısa kenarı 3 metre, uzun kenarı ise 5 metre. Buna göre dikdörtgenin alanı ve çevresi nedir? Özetle bu örnekte dikdörtgenin alanını ve çevresini hesaplama adımları detaylı bir şekilde açıklandı. Ancak bu detaylar öğrenciye doğrudan gösterilmedi. Bunun yerine öğrenciye problemi çözmelerine yardımcı olacak genel bir ipucu verildi. Bu yaklaşım öğrencinin kendi başına düşünmesini teşvik ederken aynı zamanda doğru yolda ilerlemesine yardımcı olur. Modelin detaylı akıl yürütmesi gizli tutulurken öğrenciye yalnızca yapıcı ve yararlı bir geri bildirim sunulur. Gayet güzel bir taktik. Bunu da mutlaka deneyin. Ayrıca bu istem taktiği eğitimciler için güzel bir yöntem olabilir. Şimdi bir diğer taktiğimizle devam ediyoruz. Modele önceki konuşmalarımızda bir şeyi kaçırıp kaçırmadığını sorun. Bir belgeden belirli bir soru hakkında ilgili alıntıları bulup listelemek istediğimizi düşünelim. Model belgeyi inceleyip soruyla ilgili alıntıları bulduktan sonra bunları bir liste halinde sunar. Ancak bazen model belgedeki tüm ilgili alıntıları ilk denemede bulamayabiliyor ve bazı önemli parçaları atlayabiliyor. Bunun nedeni ise belgenin çok uzun ya da karmaşık olmasından kaynaklanabilir. Bu durumda modelden daha fazla alıntı olup olmadığını kontrol etmesini isteyerek atladığı veya gözden kaçırdığı alıntıları bulmasına yardımcı olabiliriz. Şimdi 5. yönteme geldik. Harici araçlar kullanın. Modelin kendi yeteneklerinin ötesinde görevleri yerine getirebilmesi için harici araçlara ve kaynaklardan faydalanın. Şimdi bir örnekle devam edelim. Bu örnekte dış dünyaya bağlanmış bir GPT kullanacağız. Bu arada bu GPT'yi kendim tasarladım ve bunun nasıl yapıldığını merak ediyorsanız yapay zekamızı dış dünyaya bağlıyoruz videoma göz atabilirsiniz. Devam edelim. İlk olarak yetersiz istem. Game of Thrones'un en iyi bölümü hangisidir diye sordum. Burada kendi veri tabanında olan bilgilere dayanarak sorumuzu cevapladı. Ancak unutmayalım ki ChatGPT 2022 yılına kadar olan bilgileri biliyor. Game of Thrones ise 2019 yılında sona erdi. Devam edelim. Bu sefer ChatGPT'ye yeni gelen özelliği kullanacağız ve normal sohbetimize devam ederken simgesi ile dizi uzmanı GPT'sini sohbete çağıracağız. İyi istemimiz ise Game of Thrones dizisinin izleyici oylarına ve eleştirmen yorumlarına dayanarak en yüksek puan alan bölümlerini analiz edin. Harici bir araç kullanarak dizinin bölümlerinin popülerlik sıralamasını, izleyici ve eleştirmen puanlarını göz önünde bulundurun diye istemimize girdik. Burada Episode 8 isimli bir dizi sitesinden verileri alıyoruz ve bu şekilde güncel bilgilere ulaşmış oluyoruz. Burada ilk istemle neredeyse aynı cevabı verdi. Ancak bu bilgilerden emin olmak için farklı kaynaklardan da teyit etmek gerekli. Bu yüzden Episode 8 isimli siteden verileri çektik. Sitenin bilgilerine güvendiğim için tekrar teyit etmek zorunda değilim ve bu bilgiyi kullanabilirim. 6. ve son yönteme geldik. Değişiklikleri sistematik olarak test edin. Yaptığınız değişiklikleri değerlendirmek için sistemli bir yaklaşım benimseyin. Bu özellikle birden fazla faktörün sonuçları etkileyebileceği durumlarda önem kazanıyor. Hemen bir örnekle bunu anlatayım. Diyelim ki bir web sitesinin ana sayfasını değiştirmek istiyorsunuz ve iki farklı tasarımınız var. Birincisi A tasarımı, ikincisi ise B tasarımı olsun. Hangi tasarımın daha fazla insanın ilgisini çekeceğini veya bir işlem yapmasını sağlayacağını merak ediyorsunuz. Bunu test etmek için web sitenizin ziyaretçilerine rastgele bir şekilde bu iki tasarımdan birini gösteriyorsunuz. Yani bazı ziyaretçiler A tasarımını, bazı ziyaretçiler ise B tasarımını görüyor. Sonra her iki tasarımı gören ziyaretçiler arasında kaç kişinin bir eylem gerçekleştirdiğine bakıyorsunuz. Örneğin bir ürüne tıklama, bir form doldurma gibi. Eğer B tasarımını gören ziyaretçilerin oranı daha yüksekse B tasarımının daha etkili olduğunu söyleyebiliriz. Burada ChatGPT devreye giriyor. Sitenizin verilerini ChatGPT'ye aktarıyorsunuz. Ben örnek amaçlı bu durumu simüle ettirdim ve A tasarımı için %10, B tasarımı için ise %15 oranında bir etkinlik varsaydık. Biner kişilik gruplar üzerinde bu testi yaptığımızda A tasarımını görenlerden %4'ü, B tasarımını görenlerden ise %56'sı bir eylem gerçekleştirmiş. Bu B tasarımının daha başarılı olduğunu gösteriyor. Bu yönteme A veya B testi deniyor ve web sitelerinde, uygulamalarda ya da dijital reklamlarda hangi seçeneğin daha iyi performans gösterdiğini anlamak için kullanılabilir. Bu örneği olayı daha net anlatmak için verdim. Siz de herhangi bir veri üzerinde yapay zeka kullanıyorsanız mutlaka her bir gelişmeyi sistematik olarak karşılaştırın ve test edin. Bu durum çok karmaşık ve farklı verilerle çalıştığınızda modelin daha az hata yapmasına neden olacak. Şimdi bu yöntemi daha iyi anlamak için farklı bir taktiği de anlatmak istiyorum.
model çıktılarını referanslarla değerlendirin. Peki bu ne demek? Bu durum bir modelin verdiği cevabın ne kadar doğru olduğunu kontrol etmek için kullanılır. Özetle modelin verdiği cevabı değerlendirmek için bu bilgilerin cevapta yer alıp yer almadığını kontrol ederiz. Örneğin dünyanın çapı kaç kilometredir sorusunu ele alalım. İstemi şu şekilde yazmalıyız. Bir sorunun cevabı olması gereken metin size sunulacaktır. Cevapta aşağıdaki bilgilerin yer alıp almadığını kontrol edin. Dünyanın çapı yaklaşık 12.742 kilometredir. Bu bilginin cevapta yer alıp almadığını kontrol edin ve evet ya da hayır olarak belirtin. Cevabın evet ise bu bilginin hangi cümle içerisinde yer aldığını bulun. Bu şekilde cevabını bildiğimiz soruları farklı bir şekilde karşılaştırmalı olarak kontrol edebiliriz. Tabii ki bu örnekler çoğaltılabilir, farklı kombinasyonlar yapılabilir. Evet, bu videoda istem mühendisliğini ele aldık ve büyük dil modellerini nasıl daha iyi yönetiriz sorusuna cevap aradık. Videoyu tamamlamadan önce OpenAI'nin bizlere sunmuş olduğu 6 farklı yöntem dışında dikkat etmemiz gereken bazı hususlardan kısaca bahsetmek istiyorum. İlk olarak lütfen tek bir yapay zekaya bağlı kalmayın. Ücretli veya ücretsiz birçok dil modeli var ve mutlaka farklı yapay zekaları kullanarak kendinize en yakın bulduğunuz ve verim aldığınız yapay zekaları birlikte kullanın. İkinci olarak ise kullandığınız yapay zekanın kapasitesini bilmeniz gerekiyor. Yeri gelmişken insanlar tarafından yanlış anlaşılan bir husustan bahsetmek istiyorum. Örneğin GPT-3.5 ile GPT-4 modelleri arasında ciddi bir fark var. Diyelim ki GPT-3.5'u kullanıyorsunuz ve bir soru sordunuz. O da sizi yanlış yönlendirdi. Bazı durumlarda yapay zekalar halüsinasyon görüyorlar, size olmayan bilgileri sunabiliyorlar. Bu durum gelişmemiş dil modellerinde daha çok ortaya çıkıyor. Tabii ki bu halüsinasyon görme olayı GPT-4 için de geçerli ancak 3.5'a göre biraz daha az görünüyor. İnsanlar ise bu yanlış yönlendirmeden sonra ben yapay zekadan verim alamıyorum diye bu teknolojiyi bir kenara atabiliyor. Tabii ki şu aşamada herkes yapay zekalardan verim alacak diyemeyiz. Ancak modellerin kapasitesini bilirsek ve ona göre davranırsak çok daha iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyorum. Dikkat etmemiz gereken bir diğer nokta ise mümkün olduğu kadar yaratıcı olmanız. Örneğin modelden bir şiir yazmasını istediğinizde direkt şiir yaz demek yerine belirli kısıtlamalar koyun. İşte belirli bir kelimeyi kullanma ya da şu kadar kelime sayısı içerisinde bu şiiri yaz gibi. Bu arada videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hızlı bir şekilde 10.000 takipçi hedefimize doğru ilerliyoruz. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Mutlaka görüşlerinizi yorumlarda belirtin. Yaptığınız yorumlar YouTube algoritması için çok önemli ve çok değerli. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Ben Ömer Coşkun. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.